Şu sıralar yaşadığımız bazı duygular sanki Gabriel Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanında yaşıyormuşuz gibi hissettiriyor. Özellikle de Rusya-Ukrayna savaşındaki kimi gelişmeler. Bildiğiniz üzere Kırmızı Pazartesi işleneceğini herkesin bildiği ancak engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı cinayeti anlatıyor. Nükleer savaş tehdidi de gözümüzün önünde her geçen gün daha da büyüyor. Ciddileşiyor ve yine kimse bir şey yapmıyor. Hatta çıkması için ekstra çaba harcıyor. Amerikan Başkanı Biden'ın gider ayak Ukrayna'ya verdiği bizim gelişmiş füzelerimizle Rusya içlerini vurabilirsiniz izni de buna benziyor. Sadece Biden değil, İngiltere'de benzer bir onay verdi. Ocak ayında görevi bırakacak bir başkan ne oldu da izni şimdi verdi? Söz konusu gelişmiş füzeler sahadaki dengeleri değiştirip ibreyi Ukrayna tarafına döndürebilir mi? Ve daha da önemlisi Rusya lideri Putin gerçekten de bıçak kemiğe dayandığında nükleer kartını oynayabilir mi? Sorular çok. Cevaplar karışık. Önce Ukrayna'nın elindeki batılı sistemleri anlatıp ardından bu sorulara yanıt arayacağımız videomuza başlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde uluslararası ajanslardan servis edilen bir haber kısa sürede dünyanın dört bir yanında yankılandı. Amerikan Başkanı Biden, Ukrayna'ya ellerindeki gelişmiş Amerikan taktik füzeleri Rusya içlerine ateşleyebilmeleri konusunda izin vermişti. Haberin devamına geçeceğiz. Ancak konuya yabancı olanlar için küçük bir parantez açalım. Haberde bahsedilen, hepimizin ATACMS olarak bildiğimiz kara taktik füze sistemleri. Aslında uzun zamandır Ukrayna'nın elindeydi. Ancak Amerikan yönetimi bu sistemi verirken bazı şartlar koydu. Bunların ilki söz konusu füzelerle Rusya içlerinin hedef alınmayacağıydı. Kiev mecburen buna uydu. Füzeyi geçmiş zamanlarda da kullandı ancak hiçbir zaman Rus sınırları içindeki kritik tesisleri vurmasına onay çıkmadı. İşte ajansların son dakika olarak duyurduğu bu gelişme yeni bir kapı aralıyordu. Ukrayna uzun zamandır beklediği izni sonunda almıştı. Her ne kadar yine çerçevesi Amerika tarafından çizilen bir izin olsa da bu sahada farklı sonuçlar doğurabilecek bir gelişmeydi. Amerika'nın izni füzelerin sadece Kursk Oblastı bölgesinde kullanılmasına izin veriyordu. Ancak bu yine de Ukrayna lideri Zelenski için büyük bir başarıydı. Ertesi gün İngiltere'den gelen haber son dakika olarak ekranlara düşmeye başladı. İngilizler de Storm Shadow isimli uzun menzilli seyir füzelerinin kullanımı için Ukrayna'ya izin vermişti. Hatta verilen izin bizzat sahaya yansımış ve ilk saldırı Kursk bölgesine yapılmıştı. Savaşın başından itibaren Rusya lideri Putin'in en büyük kırmızı çizgilerinden biri buydu. Putin'e göre eğer gelişmiş balistik füzeler Ukrayna'ya sağlanır ve bu füzelerle Rusya vurulursa o zaman Moskova daha önce hiç vermediği bir cevap verecek. Saldırıların ardından gözler haliyle Kremlin'e döndü. Acaba Rusya nasıl bir yanıt verecekti? Derken Başkan Putin'in yeni bir kararname imzaladığı duyuruldu. Teknik detaylara girmeden kabaca anlatacak olursak Rusya bu füzelerin kullanılmasına nükleerlerle cevap verebileceğini ilan etti. Aslında daha önce Amerika ve Rusya arasında gelişen ve sonra dünyada bir kural haline gelen bir yaklaşım da işte bu imza ile yıkıldı. Çünkü geçmişte nükleer denklemi vardı. Eğer bir ülke nükleer saldırı yaparsa diğer ülkenin de nükleer saldırıyla cevap verme hakkı olacaktı. Putin bunu ilk kez değiştirdi. Balistik füzelere karşı nükleer kararı aldığını duyurdu. Kararnamede önemli bir ayrıntı daha vardı. Nükleer gücü olmayan bir ülke nükleer gücü olan bir ülkenin desteğiyle Rusya'ya saldırırsa Moskova bunu müşterek saldırı olarak değerlendirecekti. Daha net ifade edelim. Putin Amerikan desteğiyle Rusya içlerine saldırı olursa hem Amerika'ya hem Ukrayna'ya cevap verme haklarının doğacağını ilan etti. Benzer senaryo İngiltere için de geçerliydi. Şimdi burada bir virgül koyalım. Az sonra kaldığımız yerden devam edip Biden'ın neden şimdi izin verdiğini, Rusya'nın yeni kararını ve Ukrayna'nın neler yapabileceğine yine döneceğiz. Ancak konuyu daha iyi anlayabilmek adına önce Ukrayna cephesine biraz daha ayrıntılı bakalım. Sorumuz basit. Kiev'in elinde hangi batılı sistemler var? Öncelik doğal olarak ATACMS'ın. Kara taktik füze sistemleri olarak çevirmek mümkün. Balistik bir füze. Paletli araçlardan da tekerlekli sistemlerden de kolayca ateşlenebiliyor. Menzil füzenin modeline göre 165 kilometreden 300 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu füzede geleneksel olarak iki tip savaş başlığı kullanılıyor. Biri antipersonel olan, diğeri de zırh delici parça tesirli olarak kabul edilen. Antipersonel olanın savaş başlığında 950 adet M79 bombacığı bulunuyor. Her bir bombacık 600 gram ağırlığında. Şarapnel ve patlayıcılardan oluşan bombacıklar özellikle açık arazide bulunan personel ve askeri araçlar için kullanılıyor. Alternatif olarak 300 adet M79 bombacığı taşıyan 300 kilometre menzilli bir modelin olduğunu da söylemeden geçmeyelim.
Diğeri ise zırh delici parça tesirli olan versiyon. Savaş başlığı 230 kilogram. Özellikle komuta merkezleri gibi güçlendirilmiş ve stratejik hedefleri vurmak için kullanılıyor. Bu modelin menzili yaklaşık 165 kilometre. İçinde 950 adet bombacık var. Tek bir tanesinin güncel maliyeti 1,6 milyon dolar. Bu sistemde en önemli başlıklardan biri de hata paylarının çok düşük olması. Yüzlerce kilometre ötedeki bir hedefi 7-9 metre hata payıyla vurabiliyor ki bu gerçekten kritik bir kabiliyet. Ukrayna'nın elindeki batılı sistemlerden bir diğeri de güdümlü çok namlulu roketler. GMLRS olarak bilinen bu sistem tıpkı ATACMS gibi hem paletli hem de tekerlekli araçlardan ateşlenebiliyor. GMLRS için ATACMS'ın minyatür hali demek mümkün. Hedefi bulmak için GPS ve INS kullanıyor. Yaklaşık 92 kilometre uzaktaki bir hedefi başarıyla vuruyor. Füzenin menzili uzatılmış ER modeliyle 150 kilometre ötedeki düşman unsuru vurabiliyorsunuz. Savaş başlığının ağırlığı 91 kilogram ve içeriği istediğiniz şekilde değişebiliyor. En çok tercih edilen modelde patlayıcı miktarı 23 kilo. Geri kalansa parça tesiri yapması için kullanılan şarapnel. Ukrayna bu sistemi kullandığında her bir füze için 175 bin doları gözden çıkarmak zorunda. Ki bu rakam düşük versiyon için geçerli. Eğer menzili uzatılmış 150 kilometrelik versiyon ateşlenecekse her bir füze için maliyet 470 bin dolara çıkıyor. Şimdi bir de uçaktan atılan bombalara bakalım. İlk durağımız GBU-99SDB. Küçük çaplı bir bomba diyebiliriz. Aslında başlangıçta F-22'nin iç silah istasyonlarında taşımak için geliştirilmişti. Her bir bomba 16 kilogramlık patlayıcıya sahip. Mühimmat 1 metre kalınlığında çelikle güçlendirilmiş betonu delebiliyor. Hedefi vururken yanılma payı da en fazla 1 metre olarak kayıtlara geçmiş. Bu bombalar MiG-29 ve Su-27 uçaklarında taşınacak şekilde modernize edildi. Uygun irtifadan atıldığında kanatları sayesinde 110 kilometre ötedeki hedefleri vurabiliyor. Ukrayna'nın elinde kaç tane olduğu şimdilik bilinmiyor. Birim maliyeti yaklaşık 40 bin dolar. Ukrayna'nın elindeki bir diğer batılı sistem GLSDB. Amerika'nın yardım paketinde yer alan ve küçük çaplı bomba olarak bilinen mühimmatlardan biri. Saab ve Boeing tarafından ortak geliştirildi. Menzili yaklaşık 150 kilometre. Eğer lazer işaretlemesi yapılabilmişse hareketli hedefleri de 100 kilometre uzaktan vurabiliyor. Amerika'nın milyarlarca dolarlık yardım paketinde çok öne çıkmasa da kullanılan her bir bombanın maliyeti 40 bin dolar seviyelerinde. Sıradaki batı menşeili sistem daha önce sıkça duyduğumuz ve belli ki önümüzdeki günlerde de bir hayli duyacağımız bir isme sahip. Storm Shadow. İngiliz ve Fransızların ortaklaşa ürettiği uzun menzilli seyir füzesi. Mirage 2000, Rafale, Eurofighter Typhoon ve Tornado uçaklarından atılabiliyor. Ukrayna Savaşı sonrasında Su-24 bombardıman uçağından da atılabilecek şekilde revize edildi. Normalde menzili 550 kilometre. Ancak ihraç versiyonunda bu rakam yaklaşık 300 kilometreye düşüyor. Füze hedefine varmadan önce programlanıyor. Yeryüzü şekillerini takip ediyor ve GPS ile hedefine yöneliyor. Son olarak IR kamerayla hedefin tanımlanan hedef olup olmadığını teyit ediyor. Hedef onaylanınca ona dalış yapıyor. Yani bir kere ateşlendikten sonra operatör herhangi bir işlem yapmıyor. Füzenin 450 kilogram ağırlığında Burash ismi verilen zırh delici bir savaş başlığı var. İlk aşamada küçük patlayıcı hedefi deliyor. Buna çukur imhası diyorlar. Ardından ikinci kısım hedefin içine giriyor ve orada patlıyor. Ukrayna'nın elindeki füzelerin hangi versiyon olduğu bilinmiyor. Dolayısıyla menzille ilgili net bir şey söylemek mümkün değil. Ayrıca sayıya dair de elimizde net veri yok. İngiltere bu füzenin Rus topraklarının içine hedef alacak şekilde kullanılmasını yasaklamıştı. Ancak videonun başında aktardığımız gibi onlar da kararını değiştirdi ve izin verdi. Son olarak tek bir füze maliyetinin yaklaşık 2,5 milyon dolar olduğunu da ekleyelim. Tabi Batı'nın Ukrayna'ya verdiği sistemler bir hayli fazla. Biz mümkün olduğunca en gereklileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ancak yine de liste uzayıp gidiyor. Sırada EASM Hammer var. Fransız Safran şirketi tarafından üretilen güdümlü bombalar. Tıpkı MK serisi bombalar gibi 125, 250, 500 ve 1000 kilogramlık modelleri var. MiG-29 serisi uçaklardan atılabiliyor. INS ve GPS kullanan güdümlü versiyon hedefi 10 metre hata payıyla vurabiliyor. Bombanın kızılötesi güdümlü versiyonu ise gece gündüz her koşulda görev yapıyor. Menzili yaklaşık 70 kilometre. Maliyetleri son dönemde düştü. Tek bir tanesi için ödemeniz gereken tutar 100.000 euro. Ukrayna'ya silah ve mühimmat gönderen en önemli ülkelerden biri de İngiltere.
Kiev yönetimine gönderilen güdümlü bomba PayWave 4 bunlardan biri. Ağırlığı yaklaşık 230 kilogram. Vurduğu yerde ciddi hasar bırakabilecek kapasitede. Birim maliyeti $38.000. Şimdilerde sığınak delici versiyonu içinde çalışılıyor. Ukrayna'nın elindeki bir başka güdümlü bomba da Zhisov. Ağırlığı 500 kilograma yakın. Yüksek irtifadan bırakılırsa menzil 130 kilometreye kadar çıkabiliyor. Füzenin zırh delici Burash başlığı da bombacık barındıran farklı versiyonları da var. Bombacık taşıyan modellerin bir tanesi $285.000. Eğer zırh delici Burash başlıklı modeli kullanmak isterseniz her bir ateşlemede $450.000 gözden çıkarmanız gerek. Bu bombanın turbojet motoru takılarak menzili uzatılan ve adeta bir seyir füzesini andıran versiyonu da var. Ancak Ukrayna'ya verilip verilmediğini bilmiyoruz. Gelelim bizim de yakından bildiğimiz JIDEM ve JIDEM-ER olarak adlandırılan güdümlü bombalara. Mark serisi genel maksat bombalarını akıllı hale getirmek üzere tasarlanan JIDEM, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok NATO ülkesi tarafından kullanılıyor. JIDEM mühimmatına kanat entegre edilmesiyle ortaya çıkan JIDEM-ER ise JIDEM'e göre çok daha uzun menzile sahip. Yaklaşık 70 kilometre uzaktaki bir hedefi vurabiliyor. Birim maliyeti $21.000 ila $38.000 arasında değişiyor. Bu kısmı Amerikan yapımı başka bir mühimmatla sonlandıralım. HARM füzesi. Bunlar anti-radar mühimmatı olarak kabul ediliyor. Radyasyonun yoğun olduğu noktalara yönelip karada ya da denizde fark etmeksizin radar noktalarını vurmak için geliştirildiler. Amerika bu füzeden de Ukrayna'ya verdi. Ancak sizinle paylaşmak istediğimiz ilginç bir durum da var. Ukrayna, Rusların ele geçirmek üzere olduğu bir bölgede bu füzeyi kullanmak istedi. Füze hedefi kaçırdı. Ukraynalıların yaşadığı binayı vurdu. 3 kişi yaralandı. Olay yerinden gelen görsellerde füzenin bilgileri de vardı. Buna göre Amerika'nın Ukrayna'ya sevk ettiği HARM füzeleri en az 30 yaşındaydı. Raf ömürlerinin 15 yıl olduğu düşünülürse neden hedefi kaçırdıkları sorusu da aslında kendiliğinden yanıt bulmuş oluyor. Az önce de vurguladığımız gibi batıdan gelen her türlü sistemi kısıtlı zamanda anlatmak pek mümkün değil. Ancak yukarıda genel bir çerçeve çizdik. Gördüğünüz üzere hepsi birbirinden gelişmiş, son derece pahalı ve gerçekten de ölümcül batılı sistemler Ukrayna'nın emrinde. Savaş uçaklarını, zırhlı kara araçlarını, tankları, gelişmiş diğer füzeleri ve en önemlisi de altın değerindeki istihbaratın anlık paylaşımını da eklediğinizde Rusya'nın aslında nasıl bir güçle savaşmak zorunda kaldığı daha net görülüyor. Şimdi gelelim videonun başında anlattığımız gelişmelere. Ne oldu da önce Amerika, sonra İngiltere savaşın başından bu yana vermedikleri izni bir anda verdi? Biden nasıl oldu da uzun menzilli füzelerin Rusya'nın içlerine vurmasına müsaade etti? Biden'ın Amerikan başkanı olarak günleri sayılı. Ocak ayının ikinci yarısından sonra görevi Trump'a devredecek. Ki o Trump'ın seçilirsem Rusya-Ukrayna savaşını bir günde bitireceğim dediğini hatırlayalım. Bu noktada Biden'ın verdiği iznin arkasında farklı senaryolar olabilir. Örneğin akla ilk gelenlerden biri göreve geldiğinde Trump'ın çok daha karmaşık bir savaş alanı bulmasını sağlamak. Buna göre Ukrayna'nın kısa sürede mümkün olan en güçlü şekilde saldırılar yapması, Rusya'nın gerilemesi ya da daha sert bir yanıt vermesi isteniyor. Hal böyle olunca da işler Trump'ın gelir gelmez çözebileceği bir sorun olmaktan çıkıyor. Sonuçta belki bölgesel, belki de geniş çaplı bir savaşın başlaması arzulanıyor. Daha net bir ifadeyle Trump'ın savaş açacağını ilan ettiği Amerikan müesses nizamı aslında o daha göreve gelmeden yeni başkana karşı savaş başlatmış oluyor. Amaçları Trump'ın barışı tesis eden güçlü bir lider konumuna gelmesini engellemek. İkinci seçenekse madalyonun Ukrayna tarafına bakıyor. Buna göre Amerika ve İngiltere başta olmak üzere batılı müttefikler, Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte Kiev'e verilen sonsuz desteğin bıçak gibi kesileceğini öngörüyor. Almanya şansölyesi Scholz'un 2 yıllık bir sürenin ardından geçtiğimiz günlerde Rusya lideri Putin'le telefonda görüşmesi de aslında bu noktada önemli. Biden-Trump değişikliğinin bazı batılı ülkelerin pozisyonunu doğrudan etkileyeceği konuşuluyor. Avrupa ülkeleri arasında Ukrayna'ya yardımı acilen kesin diyen bir Amerikan başkanına karşı koyabilecek kaç lider var? Bu sorunun cevabını size bırakıyoruz. Hal böyleyken Amerika ve Avrupalı müttefiklerinin Ukrayna'nın mümkün olduğu kadar alan kazanmasını istemesi normal. Eğer Trump döneminde bir müzakere masası kurulacaksa bile Zelenski ve ekibinin pazarlığa güçlü şekilde oturmasını sağlamak niyetindeler. Bunun da yolu kısa sürede etki üretebilecek çok gelişmiş silah ve füze sistemlerinin kullanılmasını onaylamaktan geçiyor. Cılız da olsa bir diğer seçenekse moral motivasyonla ilgili. Psikolojik üstünlüğün yeniden Ukrayna'nın eline geçmesi için Amerika'dan gelen son bir hayat öpücüğü olarak yorumlanıyor bu izin. Söz konusu senaryoda Ukrayna'nın halihazırda ciddi sorunlarla boğuştuğu tezi işleniyor.
Batı'nın desteğine rağmen sahada istenilenin bir türlü gelmemesi en önemli sebep. Ayrıca Ukrayna'nın asker sayısı açısından da tepe noktasına ulaştığı biliniyor. Yani cepheye gidecek yeni asker bulmakta bir hayli zorlanıyorlar. İşte bu noktada ihtiyaçları olan şey birlik ateşini yeniden yakabilecek bir kıvılcım. Rusya içlerindeki kritik tesislerin vurulmasıyla bu kıvılcımı ateşleyebileceği düşünülüyor. Kamuoyunda son dönemlerde biraz yanlış aksettirilen bir konuya da açıklık getirelim. Amerika'nın izin verdiği ATACMS ya da İngilizlerin kullanın dediği Storm Shadow sanki sahadaki tüm dengeleri değiştirecek de Rusya'yı kısa sürede darmadağın edecek gibi bir izlenim oluşturuluyor. Her şeyden önce az önce paylaştığımız bir bilgiyi yeniden hatırlatalım. Söz konusu füzelerin kullanım izni şimdilik Kursk bölgesini kapsıyor. Tabii ki bölgedeki kritik altyapının vurulması Rus savaş makinesinin özellikle ikmal ve lojistik anlamda zafiyete uğraması önünü açabilir. Ancak bu sahada iddia edildiği gibi çok büyük bir kırılmaya sebep olur mu? Pek mümkün görünmüyor. Bizce kırılma Ukrayna'nın Amerika ve İngiltere'den aldığı füzelerle Rusya'yı vurmasıyla yaşanmaz. Asıl kırılma Rusya'nın buradan yola çıkarak vereceği muhtemel cevaplarla yaşanabilir. Biz bu satırları yazarken Rusların ilk kez kıtalar arası balistik füze kullanarak Ukrayna'yı hedef aldığı anların videosu sosyal medyaya düşmeye başladı. İlk izlenimlere göre füzelerde savaş başlığı yoktu. Rusya gerekirse savaş başlığı taşıyanları da ateşleyebileceğini göstermiş oldu. Aklındakini net bir şekilde belli etti. Olaylar burada durulur mu yoksa Ukrayna balistik füze atmaya devam ederse Putin son kozunu oynayıp dar kapsamlı taktik bir nükleer füze ateşler mi? Bilmiyoruz. Sürekli bu ve benzer senaryoların konuşulduğu bir ortamda dünya nükleerden, bombadan ne kadar daha uzak kalabilecek onu da kestiremiyoruz. Ancak başta da bahsettiğimiz üzere sanki her şey Kırmızı Pazartesi romanının içindeymişiz gibi hissettiriyor. Orada bilmelerine rağmen cinayete sessiz kalanlar vardı. Burada da nükleer bombanın ayak seslerini duymalarına karşın kılını kıpırdatmayanlar, hatta ateşe benzin dökenler var. Umarız bu yazdığımız senaryoların hiçbiri gerçekleşmez ve dünya daha önce de birçok kez olduğu gibi nükleer savaşın nedenli tehlikeli bir dönemin kapısını aralayacağını iyi idrak edip bu yolu seçmez. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Savaş Trump gelene kadar çığırından çıkacak mı? Yoksa bir süre böyle devam edecek ve Trump gelir gelmez hem Ukrayna hem Rusya'yı masaya oturtabilecek mi? Bir de en çok merak edilen soruyu size yöneltmek istiyorum. Putin her ne kadar kestirilemez bir lider olsa da Rusya'nın nükleer bomba kullanma ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Cevaplarınızı ve videomuzla ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yapacağımız yeni içerikler için en büyük motivasyonumuz sizin desteğiniz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Şu sıralar yaşadığımız bazı duygular sanki Gabriel Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanında yaşıyormuşuz gibi hissettiriyor. Özellikle de Rusya-Ukrayna savaşındaki kimi gelişmeler.